Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda küçük fermuar üzerine cüzdan nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Fermuarımın boyutu 10 santim arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Tığım 1,5 milimetre. İpim yarn art jean arkadaşlar, ama kullanacağınız ip fark etmez gerçekten. Öncelikle bir tane zincir çekerek sabitliyorum ipimi. Ardından fermuarımızın şu kısmından tığımızı batırıp ilmek alarak sık iğne yapıyoruz ve ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yanına hemen tekrar sık iğne yapıyoruz ve buradaki ipi de yürütüyoruz. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Aynı hizada olacak şekilde sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Burada 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Şöyle karşı hizasına gelecek şekilde batıp sık iğne yapıyorum. Karşıya atlamış olduk. Tekrar yanına sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna gelene kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 4 zincir çekiyoruz. Karşıya dönüp burada başlangıçta yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekelim. Yanındaki sık iğnenin tepesine batalım ve sık iğne yapalım. Yanındakine tekrar sık iğne yapalım. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine batarak sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi buradaki zincirin arasına batarak 4 tane sık iğne yapıyoruz. Burası dönüş kısmı arkadaşlar. Şöyle ardından sık iğnenin tepesine batarak devam ediyoruz. Bu şekilde buraya kadar etrafı dönelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Buradaki zincirin tepesine de 4 tane sık iğne yapmıştım. Şimdi buradaki baştaki sık iğne ile kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Pardon, şuraya. 5 tane ilmek alıyorum. 2 3 4 5 tane ilmeği aldım. Şöyle zincirle kapatıyorum. Doluyorum tekrar. Bir tane sık iğneyi boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Yine 5 tane ilmek alıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Topluyorum, zincirle kapatıyorum. 5 tane ilmek alıyorum. Zincirle kapatıyorum. Evet. Bir tane atlıyorum. İkinciye 5 tane ilmek. Bu şekilde arkadaşlar.
tamamını, etrafını bu yöntemle dönüp gelelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son olarak bir tane daha sizin karşınızda yapıyorum. Nasıl birleştirdiğimi göstermek için. Evet. Buraya arkadaşlar başladığımız ilk yaptığımız boğumun tepesine gelip kaydırma yöntemiyle şöyle birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şuraya kaydırma yöntemiyle gelelim. Tığımızdaki ilmeği uzun tutalım. Dolayalım, ardından bu şekilde 5 tane ilmek yapalım. 4 ve 5. Zincirli kapatalım. Dolayalım. Tekrar araya 5 tane ilmek yapalım. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim. Ben bitirdiğimde son sıra için geleceğim arkadaşlar. İstediğim boyuta geldim arkadaşlar. Cüzdan olarak kullanacağım için çok fazla büyütmedim ama siz çanta olarak da düşünebilirsiniz. O zaman daha büyük fermuar kullanıp daha uzun örebilirsiniz. Ben 7 sıradan oluşturdum. Şöyle göstereyim. 7 sırada bitirdim arkadaşlar. Son olarak bir tane de zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle arkasını da göstereyim. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Tersini çevirmemiz gerekiyor. Buradaki ipi de arada yürüteceğiz. İpimi bir zincirle sabitliyorum. Düzelttikten sonra şuradan hemen bir ilmek alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Böyle karşılıklı olarak arkadaşlar bütün ilmeklerden alalım. Karşılıklı olarak sık iğne yaparak kapatalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bitmiş hali için geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi birleştirdim. İpimi de kesiyorum. Şuradan. Evet, fermuarım kapalıyken yanlışlıkla birleştirdim arkadaşlar. Siz bu hatayı yapmayın. Biraz uğraştım fermuarı açmak için. Fermuarınız açık olsun birleştirirken. Şöyle göstereyim hemen. Bakın, çok hoş oldu gerçekten. Bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.